Değerli dostlar, uzun bir aradan sonra yayınıma hoş geldiniz. Gene sizinle Galatasaray'ı şöyle yatırıp kaldıracağız efendim. Galatasaray'ımız bildiğiniz üzere çok başarılı performanslar gösterirken bir anda biraz bir sekteye uğradı. Beraberlikler falan gelmeye başladı. Ne oluyoruz eyvah falan filan derken her şey kontrol altında mı? Nerede hatalarımız var? Nerede eksiklerimiz var? Nerede iyiyiz? Nerede değiliz? Ne yapıyoruz? Neler ediyoruz? Bunlarla ilgili biraz sizinle konuşacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Biraz dertleşeceğiz. Evet. En son Başakşehir maçında kalmıştık. Başakşehir maçından sonra takip etmediğiniz ve beni beğenmediğiniz için size küstüm. Yayın yapmıyorum dermişim demiyorum. Ee, Biraz beğenip biraz da takip ederseniz hiç de fena olmaz diye düşünüyorum. Çok da kötü şeyler anlatmıyorum ama neyse bu da sizin bileceğiniz bir şey. Nerede kaldık? Başakşehir maçı. Başakşehir maçından sonra Bodo Glimt maçının çok kolay geçmeyeceğini ama rahatlıkla kazanacağımızı söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Ön alanda doğru bir baskı, pres, inanılmaz bir taraftar ıslıklaması, rakip takımın kulaklıkla yani kulak içi kulaklıklarıyla sahaya çıkmaları, ambale olmaları, 3-4 tane geri pasla bizi pozisyona sokmaları, atağımız, organizasyon yapımız falan filan Bodo maçını hakikaten güzel oynadık ki onların da çok pozisyonları oldu. Yani çok pozisyonları derken böyle klasik net pozisyonları oldu desem daha doğru olacak. Daha bilinçli geldikleri, daha doğru topu kullandıkları ve bitiremedikleri çok pozisyon oldu. Ama günün sonunda biz hem oyun organizasyon, hem ev sahipliği, hem istek, hem arzu, hem pres gücü, hem de doğru bir dizilişle Bodo Glimt maçını çok iyi geçtik. Bodo Glimt maçına şöyle hızlıca bakmam gerekirse efendime söyleyeyim Bodo Glimt'in şu anki değeri 11.950'ymiş. Ligimizdeki birçok takımdan daha düşük çapta bir takım. Bizde 216 500 milyon, 216.5 milyon yani 500 milyonluk bir takımla çıkmışız. Yani 12'ye 216 milyon. Takdir edersiniz ki sizin gibi yani daha doğrusu sizin gibi derken futbolu para üzerinden, futbolcu üzerinden konuşan arkadaşları baz alarak söylemek gerekirse biz bunları öperiz. Ve öptük de. Ben bunu zaten öpeceğimizi de hiç şaşırmadım. Ee, Yani Bodo Glimt maçı ile ilgili söyleyeceğim tek şey şu. Çok kolay pozisyonlar verdik bir dönem. Çok boş kaleye kaçırtırdık onları. Onlardan bir iki tanesi gol olsa böyle mi olurdu? Nasıl olurdu? İnanın onu da bilmiyorum ama e, çok da e, değiştirebilir miydik skoru sonrasında? Onların işi terse çevirir miydi? Valla bilemiyorum. Bir tane onlarda Ale Sami diye bir adam var. Ali Sami gibi geldi bana. 5 numaraları Haytam Ale Sami. Ali Sami Yen gibi, Ali Sami Bey gibi ismi tınladı. O da değişikti, enteresandı bizim açımızdan. Doğru oynadığımızda, isteyerek oynadığımızda, maç seçerek oynadığımızda hem teknik ekibimiz hem futbolcularımız gerçekten güzel işler yapıyor. Bu maç için söyleyeceğim tek şey, gene pozisyonları çok cömertçe harcadık. Doğru pas organizasyonunu kale önünde net bir şekilde sağlayamadık ve günün sonunda çok karşı karşıya kaçırdık. O yüzden bu son vuruşlarda eyvah acaba mı dedirten noktalar oldu. Osimhen anlamında, işte Yunus anlamında, Leroy Sané anlamında böyle değişik bir kale önü kaçırmalar beni şaşırttı açıkçası. Ben birçok pozisyonun daha erken gol olmasını bekledim. Hele bir tane Osimhen'in karşı karşıya var. Bir tane gereksiz pası vardı. Yunus'u atsın diye çıkarttı. Sané tamamlamaya çalıştı falan. Bayın bir tane vurdu var ki o çok köşeye inmişti. Yani çok fazla pozisyonu ezdik maalesef. Yani şöyle bir çayımızı da içelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bodo Glimt maçı ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Yani normal bir Avrupa takımı hüviyetindeki bizim lig takımlarımızdan daha ucuz ve daha kondisyonlu oynayan, daha iyi oynayan takıma karşı rahat bir galibiyet aldık diyebilirim. 3-0'dan sonra biraz rehavete kapılsak da golümüzü yesek de çok fazla sıkıntı yaşamadan burayı çözdük. Peki ondan sonrasında ne oldu? Vallahi efendim ondan sonrasında biz iç sahada 22'si Bodo Glimt maçı akşamı, 26'sı akşamı da
evimize Göztepe'yle oynadık. Zor bir fikstür, sıkışık bir fikstür. Göztepe'de ülkemizin iyi takımlarından bir tanesi. Ne yaptığını bilen, nasıl oynanması gerektiğini bilen, rakibini iyi analiz eden, az çok fena olmayan taraftar, yani fena olmayan bir kadrosuyla beraber baktığımızda tehlike yaratacak bir takımdı aslında bakacak olursanız, ama durum hiç de öyle olmadı. Erken gelen kırmızı kartla, ikinci sarıdan gelen kırmızı kartla biz maçı aslında erken koparttık gibi gözükse de pek erken kopartamadık. Bokele'nin 30'da ve 40 artıda gördüğü katlar, 6. dakikada yediğimiz Efkan'dan güzel bir gol yedik. Arkasından Osimhen'le karşılık verdik falan filan derken, yani 42'de 10 kişi kalan Göztepe'ye biz 21 dakika sonra 63'te Yunus Akgün'ün asistiyle, Gabriel Saray'la, sonrasında da Icardi ile gol bulduk. Ve 3-1 maçı kazandık. Burada en büyük sıkıntımız şuydu. Gene kapanan, gene arka alana doğru beşleyen, pas opsiyonlarımızı kapatan, kanatlardan bize, yani şu içeriği böyle bizi iyi kapattıklarında, anlatabiliyor muyum? Şurayı böyle iyi kapattıklarında, bazen de beşliler, çok zaman biz 5 kişiye karşı oynuyoruz. Ne oluyor babalar? Biz buraya hücum etmekte zorlanıyoruz. Anladın mı? Yani şu alana hücum etmekte zorlanıyoruz. Çünkü set hücumumuz yok, tika takamız yok, şuraya adam kaçırma yok. Yani şuraya geldiğimizde, yani şu adamlar şuraya, şu 5 kişiyi dizdiklerinde, e, şuradan bir kişi daha alıp şuraya hemen oturtalım. Şuraya, biz burada eveleyip geveliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte Verbay kanattan hızlı aksın, ver Yunus hızlı koştursun, ver Mimlem kim, Mimlem ne olsun derken biz buraları da pozisyonlarımızı harcıyoruz. Yani şu set hücumlarını harcıyoruz. Bir acelecilik, bir ezber oynayamama. İşte Sané buradan geliyor. Arkasından mesela diyelim şuradan, hemen şunu da alayım. Tak. Şuradan mesela Salah'ı bindiriyor diyelim. Salah oynuyorsa bu adam Salah'ya kayarken bu bununla kalıyor. Bu buna açılıyor. Tamam mı? Burada böyle bir şey olurken bu Sané topu hızlı gezdirmek yerine gereksiz bir şekilde şunu alalım, şuraya koyalım. İçerideki tek adama ve başında da 3 kişi olan, 2 kişi olan, şöyle de hemen burayı da yapalım. Anlatabiliyor muyum? İşte 2 kişi olan adama ya içeri orta kesiyor, ya bununla bir paslaşıyor, ya buradan topu sürüklüyor, buradan şut atmaya çalışıyor falan. Bir abuk sabuk bir oyun. Yani buradan topu olan buraya penetre, buradan da bay topu aldığında buraya penetre. Zaten bayı burada kanatta tek bırakıyoruz. Ya buraya kadar inip buradan orta kesmesini bekliyoruz, ya da buralardan içeri orta göndermesini bekliyoruz. Hiç biz şuraları kullanmayalım zaten. Minnet buraları kullandığımızda ve doğru kullandığımızda, şu sıfırlara inip dışarı veya içeri doğru top çıkarttığımızda zaten otomatik olarak golleri de buluyoruz. Değerli dostlar. Bütün dünyada da futbol böyle oynanıyor ama biz maalesef bunu yapmıyoruz. Bunu yapmadığımızda çok zorlanıyoruz, çok fazla efor harcıyoruz çünkü çok eforlu oynuyoruz. Bizim tek doğru yapabildiğimiz şey, kalecimizle beraber topu ileri uzun şişir, at buraya kaleyi, kaleciyi koy ileri, buradan topu bu adamları çek öne mümkün olduğunca. Yani bizim için önemli olan şey, şunları hepsini aşağı indirdiğimiz, şu alanı boşaltmak. Bu alanı boşalttığımız an itibariyle biz çok faydalıyız. İşte zaten Fatih Tekke de maç sonunda bunu anlatmış. Demek ki ön alanda doğru pres yapıyorlar. Ön alanda bu presi kırarsan, topu karşı tarafa geçirirsen biraz şansın var. Ama ön alanda pres yaptığında da topu kaleciyle uzun oynayarak senin alanına atıyorlar. İkinci alanda topa iyi basıyorlar, ikinci toplara. Aldıkları toplarda da kontra yapıyorlar. Zaten bize bu senelerden beri bunu söylüyoruz. Fatih Hoca da, Fatih Tekke'de Trabzon maçından sonra aynen bunu dedi. Atıyorlar uzunu, ikinci topları iyi basıyorlar. Fatih Terim taktiğidir bu da. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Eski bir taktiktir. Fatih Terim tarafından uygulanan. Ne yapıyoruz? İşte böyle arka alanı boşaltıyoruz. Topu uzun attırıyoruz. Ondan sonra adamları kanatlardan koşturuyoruz. Osimhen'in müthiş Hakan Şükürlük performansıyla topu burada sıkıştırıyoruz. Ondan sonra Torreira, Lemina burayı sıkıştırıyor hemen. Beklerimiz de buraları da durmak suretiyle ve işte ileri çıkmak suretiyle, yani kısaca özetliyorum, yani şu çok tahta önemli değil şurada ama
Mevzu anlayın diye. Topu ileri attık. Topu burada şişirdik, aldık. Buradaki pas opsiyonlarını kapattık. Topu kaptığımız an itibariyle de doğru paslaşmayla da rakip kaleye gidiyoruz. Ama biz bunu sadece arka alan boşken veya ön alan presiyle doğru yapabiliyoruz. Bu da çok efor sarf etmemizi sağlıyor ve 60-65. dakikalarda ilk yarında 30-35. dakikalarından sonra da kondisyonumuz bir noktada azalıyor ve bizi zorlamaya başlıyor. Şimdi biz Göztepe maçında kırmızı kartında neticesinde bence kırmızı kart mıydı? Çok arkadaşım bana kızacak ama değildi. Yani o sarı kartlık bir pozisyon değildi. Evet, elini açtı ama öncesinde de Osimhen'in ona bir sarılması var rakip oyuncu. Şimdi bu tip oyunlarda ben şunu düşünürüm hep. Şimdi aynı pozisyonda Davinson Sanchez sırtı dönük arkasında rakip oyuncu var. Rakip oyuncu ona sarılmış, bırakıyor. İkili mücadele iterken eliyle şöyle açmaya çalışıyor. Ve buna Davinson Sanchez'e ikinci sarıdan atıyorlar. Ne hissettiniz? Ortalığı ayağa kaldırdınız. Dediniz ki babalar böyle sarı kart mı olur? Adam onu ittirdi, üstüne çıktı, sarıldı, etti. Bizim Davidson'un eline mi sen gördüğünde sarı kart verdin? Seni eyyamcı, seni bilmem neci diye sahip sövmeye başlamıştınız. Yani biraz empatik olmak lazım bir pozisyonda incelerken. Yani orada o pozisyonda Davinson Sanchez defans Göztepe'li rakip olsaydı ve aynı pozisyon bu şekilde gelişip Davinson ikinci sıradan atılsaydı ne hissederdiniz düşünün. Namuslu ve dürüstlü bir şekilde düşünün ama. Tamam. Ondan sonra değil ki bu pozisyon kırmızı karttı. Benim futbol anlayışımda bu pozisyon kırmızı kart değildi. Yani o pozisyon sarı kartlık bir pozisyon değildi. İkinci sarı kartlık pozisyon değildi. O yüzden daha fenaları maç içerisinde oldu bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Ve Göztepe maçını biz bu şekilde hem iç sahada oynamanın avantajıyla ve 4 günde bir maç yapmanın avantajıyla kazandık. Dediğim gibi bu sefer de 225 milyon euroluk bir takımla 18 milyon euroluk bir takım. Göztepe'nin değeri Bodo Glimt'in değerinden kağıt üzerinde baktığınızda daha fazla. Bu da demek oluyor ki Göztepe'de bazı arkadaşlara göre Bodo Glimt'i haşırt diye yener. Neyse efendime söyleyeyim. Göztepe maçıyla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Zaten bu artık bu hani klişe ezbere futbolumuzdan o kadar çok sıkılmaya başladım ki bunu değiştirmek için de sağ olsun Okan Buruk hiçbir şey yapmıyor. Boşa istatistikler var tabii bir sürü. Baktığınızda işte ceza sahası dışından, ceza sahası içinden şutlar var. Galatasaray 27 tane şut atmış. Ceza sahası dışından 13 tane atmış. Toplamda baktığınızda 27 şutun 13 tanesi isabetli olmuş. Neredeyse %50'si. 34 tane orta kesmişiz. 34 tane ortadan 38 isabetli olmuş falan. Böyle değişik bir şey böyle yani koşu mesafesi olmayan, sürekli insanları deniz alanlar gibi koştu. Ön alanda pres yaptı. Topu kapıp ileri hızlı oynamaya çalıştı. Topu alıp soğutup oyunu biraz topu çevirip yani şu alanda bak aldın topu diyelim. Aldın onu içeriye cik 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 ötsün diye. Aldın topu. Kalecim buradan. Tamam paslaşmaya başladınız. Tamam paslaşmaya başladınız. Aldın topu. Biraz buralarda paslaş. Sonra topu gel. Adamları indir. Paslaşa paslaşa. Kaleye doğru zaten yığıyorsun. Defansını hemen buraya gelelim. Zaten herkesi çağırıyor. Bu defans buraya kadar çıkıyor. Tamam mı babalar? Sen şuralarda biraz daha paslaşsan ölür müsün be mübarek? Yani tike taka yapsan ölür müsün? Şimdi defansı çıkarttın ya. Heh. Şimdi şu alanda hani uyutma pasları var ya 13 dakika paslaştık. 24 dakika paslaştık. O hem oyunu soğut hem oyuncuları dinlendir. Karşında rakip böyle dizilmiş. Beşli diziliyor. Tamam mı? Böyle bir dizilişe geçmiş. Abi ezdir şuradan topu. Ezdir. Böyle koştur. Topu oynat. Buraya indir. Burada kimse yokken bak burada kimse yokken Osimhen de buraya çıkmışken pas istasyonu olmak için. Anladın mı? Sen burada kimse yokken içeri bir anda orta kesiyorsun. Bu adamı içeri koşturman gereken pozisyonlar var. Yani 2'ye 1 dediğimiz. Hadi şunu İlkay yap. Tamam mı? Buradan Bay var, Sané var, Yunus var. 50 tane adamı var oynayabilecek. Salah'ı var, işte Singo'lar var. Lemina var, Torreira var. Bak elinde binlerce opsiyon var. Tamam mı? Topu şu adamı mesela buraya indirip, şunu şuraya koşturup, bunu buraya çekip, buradan gelecek adamın önünü açıp boş kaleye şut var. Ki bu sırada ben Almanya Ligi'ni seyrettim.
Az önce veriyor bizim kanallar zaten. Bir sürü boş kaleye goller var. Adamlar bunları çalışmışlar. Yani buna gelmiş, bu buna pas atmış, bu buradan buna pas vermiş, bu buna pas vermiş. Paslaşıyorlar burada babalar. Paslaşıyor. Topu koşturuyor, kendini değil. Kendini de doğru anda, doğru anda, doğru saniyede, doğru noktada içeri doğru koşuyor. İçeri doğru koşuyor. Anladın mı? Yani mesela bunu buraya koşturup, bunu da buraya koşturup, bunu buraya koşturup, bundan buraya ortaya kestirirsem bu herifin mesela var bizim. Bodo maçında bir tane böyle Osimhen kafa vurdu. Burada kimse yok. Çünkü hepsi buraya gitmiş. Burada kimse yok. Bomboş. Yani sonra kondisyonumuz düşüyor. Sonra o oluyor, bu oluyor, şu oluyor. İşte Göztepe maçında bu şekil geçtik. Sonra Göztepe maçından sonra gene çok enteresan bir şekilde içeride 5 gün sonra Trabzonspor'a karşı bir oyun sergiledik. O maçta 0-0 berabere bitti. Trabzon maçında ben size söyleyeyim alarm çanları çalmaya başladı. Ne demek istiyorum? Alarm çanlarının çalmaya başlaması şu. Fatih Tekke mütevazi kadrosuyla 75 milyon 600 bin avroluk mütevazi kadrosuyla 220 milyonluk bir kadromuz var. Gene neredeyse 2 katından daha fazla. Kadrosuyla hakikaten iyi çözmüş Galatasaray'ı. Bütün pas opsiyonlarını kapatmış. Nereye çıkacaklarımızı, nasıl çıkacaklarımızı, yani biz nasıl ki Bodo'yu iyi çalıştıysak, anlatabiliyor muyum? Mesela Bodo garibim kendi ceza sahasından çıkmaya çalışırken hep bize top kaptırdı. Ondan sonra tamam mı? Biz de burada böyle deli danalar gibi pres koyarken ondan sonra onların ya buradan ya buradan ki genellikle onlar sol kanatlarından çıkmaya çalıştılar. Sol bekleri üzerinden. Bunu çok iyi analiz etmişiz. Tebrik ediyorum teknik ekibi. Bak bu önemli bir şey. Buradan da topu kime oynayacaklarını çok iyi bildiğimiz için ona da ikili veya tekli şeylerle söyleyin adını sıkıştırmalarla ondan sonra ziyadesi yani buradan oynayan adamı burada yakaladık, burada yakaladık. Bu adam gitti. Burada Osimhen varken geri pas verdi, gol yedirdi. Bu adam geri pas verdi, gol yediyor. Gol atıyorduk, atamadık. İşte Osimhen'in bitiriciliği olmadı orada. Niye olmadı ben de anlamadım. Normalde bitirmesi gerekiyordu falan. Yani bizim o Bodo'yu bir dönem burada presle çıkartmadık. Yani topu uzun attılar çıkamadılar, kısa pasla çıkamadılar, orta alandan pas istasyonu olmaya başladılar çıkamadılar ama 60'tan sonra 3. golü attıktan sonra düşünce tempomuz rehavete de kapalınca pozisyonlar bulmaya başladılar. İşte onlar da benim anlattığım gibi ikiye birlerle ver kaçlarla uzaktan şutlarla içeri verdikleri şutlarla kenardan ortalarla gol aradılar ki bunlardan bir tanesinde de başarılı oldular. Trabzon maçının zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü Trabzon maçına gidermeden önce neydi mevzumuz? Göztepe, Trabzon. Arada 5 gün var. Az dinlenme. Öncesi bir Bodo Glimt oynamışız. Biraz sıkıntılı maç. Çünkü Trabzon'da baktığımızda ligin ikincisi ve güzel bir maç oynuyor ki şu anda maalesef rakibimiz, ezeli rakibimiz ikinciliğe çıktı bu skorlardan sonra. Aramızdaki puan farkı da 4'e düştü. Dediğim gibi Trabzon maçında iki teknik adamın daha doğrusu Fatih Tekke'nin ziyadesiyle bir iyi okuması vardı. Gerçekten maçı iyi okudu, iyi çalışmış, doğru noktalarda pres yaptı, doğru noktaları kapattı. Bizi oynatmamak üzerine bir plan kurmuş. Ama bunun karşılığında da gene defans arkasına atılacak toplarla, beklerin arkasına atılacak toplarla, ani çıkışlarla da bize gol atmayı düşündü ki bu da dönem dönem bize karşı işleyen bir formüldü. Hiç de kötü bir performans sergiledi. Biz buna karşı oyun içerisinde maalesef sürekli Barış Alper'in üzerinden oyun yapmaya çalışıp onun kanadından kullanmaya çalışarak gittik ve rakibin bizi kitlediğini maalesef oyun içerisinde çözemedik. Teknik ekibimizin en büyük hatası bence buradaydı. Yani bizim çözüldüğümüz noktada teknik ekip de maalesef seyrediyor. Neyi seyrediyor? İnşallah diyor. Değerli oyuncularım diyor, hücum tarafı diyor. Bir yaratıcılık sergileyecekler ve bizi bu cendereden çıkartacaklar. İşte gol atacaklar. İki kişi kademeli olarak Osimhen'e basarken, senin kanatlarını doğru kapatırken, sana adım attırmayan bir Trabzon varken senin alternatif yaratacak hiçbir set hücum becerin, pozisyon becerin, oyun becerin yoktu. Bu da ziyadesiyle
düşündürücü bir nokta olmaya başladı. İşte bizi kilitleyen, bize karşı doğru savunma yapan rakiplere karşı Galatasaray'ın dediğim gibi hiçbir şekilde oyunu açacak bir çilingiri yok. Yani işte Mertens olsun, Icardi gelsin, İlkay gelsin, Hasan gelsin, Hüseyin gelsin, Sana gelsin, Torreira gelsin, Lemina gelsin. İşte bunlar bir cambazlık yapsın, aksiyon yapsın, uzaktan vursun, araya pas atsın, müthiş bir zeka göstersin. Oyunu açsın, çilingiri yapsın. Abi değil yani bu böyle gitmiyor oyun. Evet Hazard da böyle, De Bruyne de böyle şeyler yaptı ama bu bir mesela İlkay da bunu City'de yapıyordu ama bunu belli bir sistem çerçevesinde yapıyordu. Oyunu doğru okuyup doğru noktada adamları içeri kaçırdığında heriflerin gardını kırman gerekiyor. Herifleri şaşırtman gerekiyor. Heriflere farklı bir şekilde hücum yapman gerekiyor. Adamları bir noktada nasıl diyeyim ben sana sürpriz bir şey yapman gerekiyor. Ön alanda baskı mesela. Biz niye mesela ön alanda baskı yapmadık Trabzonspor'a karşı? Onu da söyleyeyim. Çünkü Sayın Okan Buruk defansta Lemina Abdülkerim'e çıkmayı tercih etti. Dedi ki maç sonunda da evet ben dedi Lemina'yı defansa koydum çünkü orada da ihtiyacım vardı. Biz orada Signo Abdülkerim işte Signo Davinson Sanchez falan filan derken e, bizi orada Lemina ile oynamayı tercih etti. Niye? Arkayı garantiye aldı. İşte Onana'sı var bunların. Değil mi? Onana mı bu herifin adı? Onaçu. Ha. Onuachu. Ha. Onuachu'ya karşı. Augusto'ya karşı sıkıntı yaşamayalım diye uzun toplarda Lemina'nın ikili mücadele gücünü kullandı. Ama bu sefer neyi kaybetti? Orta sahayı kaybetti. Orta sahada neyi kaybetti? Ön alanda pres yapma gücünü kaybetti. Orta sahayı Sane, Yunus, Barış, Torreira, Sara gibi bence biraz yumuşakça bir orta saha kurarak orta sahamızı ve oyunu Trabzonspor'a teslim etmiş oldu. Tamam. Bu da bence oyunu verdi. Yani aslında Okan Buruk burada Lemina tercihi yerine Arda Ünyay veya Metan Baltacı defansıyla çıksaydı bence burada korkulacak bir şey yok. Kendisi de 16, 17, 18 yaşlarındayken ve 18 yaşındayken bu şansı buldu. Ozan penaltılar yaptırmasına rağmen Kabak ne tür hatalar yaptırmasına rağmen Fatih Hoca tarafından forma şansı buldu ve gitti. Bu artık ne diyeyim bizim Türk antrenörlerin tavşandan şapka çıkartma sevdası bitmiyor. Yani devşirme futbolcu üretmek bitmiyor. Mesela Bülent Korkmaz da Bordo maçında Harry Cavill'ı Semih Kaya yerine defansta oynatmıştı mesela. O da maçı verdik. Anlatabiliyor muyum mesela? Semih Kaya ile oynasaydın incileri mi dökülürdü? Bülent Kaya, Bülent Korkmaz. Sen de çünkü birçok hata yapan, hiçbir şekilde topu doğru şekilde oyuna sokamayan, baktın ki kendisinin hastasıyım, efsane diyebileceğim nadir topçulardan bir tanesidir. Yani Metin Oktay, Bülent Korkmaz bu da hakikaten efsane topçularımızdır. Hem kazandıkları başarılarıyla hem gösterdikleri liyakatla falanla filanla ama baktığınızda Bülent Korkmaz oyunu topu iyi sokamaz, süpürür. İkili mücadelesinde iyidir ama çok adam kaçırır, hatalar yapar. Buna rağmen çok genç yaşta yerini buldu, oynamaya başladı. Ama Okan Hoca'ya baktığımızda elinde PAF'tan gelecek ya da işte U19'dan gelen atıyorum sağ bek var, onun yerine Bay oynuyor. Sol bek var, onun yerine Bay oynuyor. Ortada işte Minnem kim oynayacak? Berkan oynuyor. Minnem nerede? Minnem ne oynayacak? O oynuyor, bu oynuyor. Yani hep bir devşirme, hep bir kendini garantiye alma, hep böyle bir acınası durum. Çünkü elimde futbolcu yoktu. Ben o futbolcunu bunu oynattım. İşte galip gelirsem taktisyen dehayım. Kaybedersem de imkanlarım kısıtlıydı babalar. Gördünüz devşirme futbolcuyla ben defans yapmaya çalıştım, orta saha yapmaya çalıştım. İşte ne bileyim bilmem ne yapmaya çalıştım diyerek kendini kurtarma pozisyonu. Bunlar hep hesaplı kitaplı işler. Anlatabiliyor muyum? İçeri bir genç atayım, onu kazanayım. Arda yattı ya ne olacak? Arda'nın yüzünden gol yesek ne olur, yemesek ne olur? At hemen öne, bas önde. He? Bir yersin 5 atarsın. 2 yersin 8 atarsın. Kardeşim ne oluyor yani? Neden korkuyorsun? Nedir bu korkunun sebebi? Yani Muçi'den mi korktun? Zubikov'dan mı korktun? Augusto'dan mı korktun? Yani şimdi bu takımda kimi alırsın da bizim takıma direkt koyarsın? Veya bizim takımdaki kimi alırsın Trabzon takımına direkt koyarsın? Bir işi böyle bakmak lazım. Yani işin bir tarafından bakmak lazım. Hiçbir şey oynamadan gerçekten işte hakeme suç bulmak çok
doğru mu bilmiyorum. Yani bu maç genelinde takıma çok ben yani suç bulamam yani. Hakemle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum baktığınızda. Ee, Onun dışında da elimizden geldiğinin fazlasını yapmamız gerekiyordu. Ee, Hep dediğim gibi maalesef boş boş toplar yapıyoruz. Ha, bir de çok kötü değişiklikler yaptık Galatasaray olarak. Yani onu da söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz oyun içerisinde çok çok iyi marke edildiği için ıslıklanmaya başlandı. Aslında gününde olmadığından dolayı değil, iyi markajda olduğundan dolayı ve serbest rol oynatıldığından dolayı senelerden beri, aylardan beri o zaten Okan Buruk'un gitmemesini istemesinin ana sebeplerden bir tanesi bu. Başkanların özel ricası aman ben Barış'ı gönderme hocam benim ona çok ihtiyacım var içeride ve dışarıda benim kilit oyuncu olacağım dedi. Ben onu ikna ederim oyunda tutarım dedi. Taraftarlarımız ona bir şey demez dedi ama maalesef işte olmadı. Kafasını buraya hala veremiyor. Oyunu çözüldü, motivasyonu düştü, gücünden düştü. Tek başına kanada atıp da ondan bir fayda beklemek hakikaten artık olmayan bir hale geldi. Bununla beraber 24. dakikada sakatlanan Yunus Akgün ki anladığım kadarıyla 3 hafta falan sahalardan uzak kalacakmış. Maç içerisinde Yunus'a da çok tepki vardı. Oynamıyordu, koşmuyordu. Bilmem diye adam 24. dakikada sakatlanmış. Ve sen bunu 67'de oyundan alıyorsun. Kaan Ayhan değişikliğiyle. Barış Alper'i 74 dakika sahada tutuyorsun. Icardi'de değiştiriyorsun. Icardi oyuna girdikten sonra hiçbir şey yapamadı. Gabriel Sarı'yı çıkartıyorsun. Jakobs oluyorsun. Sebep. Eren Elmalı'yı çıkartıyorsun. Ahmet Kutucu'yu alıyorsun. Sebep. Bunları çok anlamıyorum. 90. dakikada Benjamin Buchora ne bu? Buşari kırmızı kart gördü ama çok önemli değildi. Zaten oraya kadar da yani Onana'nın doğru oyunu var, doğru işleri var oyun içerisinde baktığımızda ama dediğim gibi Galatasaray hak ettiği futbolu henüz oynayamıyor. İşte İlkay sakatlıktan dönüp de girdiğinde İlkay'ın yaratacağı pozisyonlarla akıl bilgisi de oyun bilgisi eğer bir futbol maçı kazanacaksak nerede teknik adam? Hani bu bir önceki videomda da öyle söyledim. Teknik direktör Okan Buruk mu İlkay Gündoğan mı diye. Şimdi bir de şey başladı. Şükrü Genç diye miymiş? Neymiş adamın adı? Tamer Genç mi? Neyse bir tane kondisyoner bir adam varmış. İşte 3 haftanın sonunda istifa etmiş. Gitmiş. 3 haftada da yokmuş ortalıklarda. Niye gitti diyorsun? Abi birileri diyor ki o kondisyoner değildi, Okan Buruk'un yardımcısıydı. İşte Okan'ı ve korumaya çalışıyor. Herhalde haber gidiyor. Diyorlar ki abi aman gözünü seveyim bu haberi sulandırmayın. O benim yardımcım. Böyle kondisyoner falan değildi. Hani kendini korumak aman egoya zarar gelmesin. Egoya zarar gelmesin. Kondisyonerimi kovmadım ben. Yardımcımı kovdum. Yardımcılarımdan bir tanesini gönderdim. Hatta zaten ben de gitmedim. Parasal sıkıntısı vardı. Kendi gitmek istiyordu. Gitti falan filan. Bir şekilde göndermiş abi. Bunu çıkın açıklayın. Nasıl ki birçok teknik adamla, birçok oyuncuyla vedalaşırken işte gitti bundan sonra kariyerinde başarılı deriz. Staff'ta yer alan, işte teknik ekipte yer alan şu arkadaşımız da ayrılmıştır. Ki 3 hafta olmuş ayrılalı. İşte birileri yazmasa haberimiz olmayacak içeriden. Yakup Çınar yazdı galiba. Ondan sonra dedi ki birisi yardımcısı, biri teknik ekip değil, biri kondisyoner dedi, biri kondisyonerin yardımcısı dedi, o dedi, bu dedi. Atletik performans antrenörü olduğu sitemizde ziyadesiyle kabak gibi yazıyordu. Girdiğinizde de zaten kabak gibi görüyordunuz. O yüzden de hani yalan haberler yapmanızın da kimseye bir faydası yok. İnsanlar gerizekalı değil. 2 tane yazınca üçüncüsünde zaten habere rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Şimdi buradaki gelen haber bu 3-4 haftadan beri var. İlkay Gündoğan Real Madrid'den bir adam getirtiyormuş. Yok Almanya'dan 2 tane adam getirtiyormuş. İspanya'dan 3 tane adam getirtiyormuş falan filan gibi haberler çıkmaya başladı. Tahmin ediyorum ki bu haberler çıkmaya devam ettikçe İlkay Gündoğan Ocak ayında Okan Buruk tarafından satılır arkadaşlar. Bak bunu size net söyleyeyim çünkü Mertens de bir dönem maçlarda içerisinde doğru davranmıyoruz, aceleciyiz, şudur budur falan diye böyle bir teknik ekibe zelzeliş yapmıştı. Ondan sonra da yedekten çıkamamıştı. Her tarafa da işte performansı yetmiyor, sakatlığı var. 37 yaşında, 38 yaşında antrenman performansı Okan Buruk yeterli görmüyor. Onu değerlendirecek, gözden çıkartmadı gibi gene haberler yaptırılmış ve Mertens yedek kulübesine hapsedilmişti bir dönem hatırlatırım. Ki o Mertens her oynadığı Türkiye Ligi maçında 45 dakikada Çilingir gibi maçı çözer, seni rahatlatır, pas ayağın olur, opsiyon olur. Çünkü takım ona alışmıştı oynamaya. Alışmış bir takım kudurmuştan beterdir. İlkay Gündoğan da böyle konuşmaya devam ederse ilk Okan Hoca tarafından
kesilecektir ki zaten Okan Hoca bu 2 haftalık sakatlıkta da o ilk aysız da ben bu takımı götürüyorum mesajı vermek istedi. Fakat Trabzon'da takılınca biraz da umutlar çıkınca şimdi gene vah başıma gelenler, ben bu Trabzon maçını alsaydım ilk ayı da gözden düşürtürür. Gene bütün kredi puanı üstüme alır toplardım diyecektir. Dediğim gibi maçla da ilgili bir şey yok. Evet, Türk hakemlerinin kondisyonu yetersiz, bilgileri yetersiz. Bu 2 kere 2 4. Çünkü tembeliz. Tembel olduğumuz için de çalışmayı sevmiyoruz. Çalışmayı sevmediğimiz için de yabancı dilleri yok yerli hakemlerimizin. Kondisyonları yok yerli hakemlerimizin. Psikolojik idareleri yok. Bilgi birikimleri yok. Maçı 18 kişi yönetiyorlar. VAR'daki bütün kişilerle maçı yönetiyorlar. Yardımcılarla maçı yönetiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu ben senelerden beri söylüyorum. İnanın bu adamların belki birkaç tanesi gerçekten kötü niyetli. Hadi ayıralım, birkaç tanesini ayıralım ama genel olarak abi bak çok net söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü bence şunu yapmalı. Hemen ve hemen hakemlerin idmanları izlenmeli. Yani bu adamlar kaç dakika koştu, kaç koştu, ne mesafe koştu. Daha sonra işte ne eğitim aldı. Dursun Gençmiş efendim bu arada atletik performans antrenörümüzün adı ayrılan ki hala kendisi sitemizde yer alıyor bu arada. Neyse biz hakemlere mesela geri dönelim. Pozisyon süzme bilgileri zayıf. Kuralları bilmiyorlar. Sürekli VAR'la konuşma halindeler. İnanın VAR'ın konuşmaları yayına verilirse dakika itibariyle hocam devam et, dur pozisyonu görmedin, aman burada sarı kart var, sakin ol, topu oyunu söndürü biraz, nefes nefese kaldın falan. Yani o pozisyonları faul çalmalar, ikili mücadeleler yapmalar ki bu arada bizim Trabzon maçı sadece hakemlerden dolayı değil, sertlikten dolayı ve ikili mücadeleden dolayı da çok durdu. Evet, Trabzonlar da oyunu bir tık yavaşlatmaya çalıştılar ama bizim zaten Türkiye'de futbol başka türlü oynanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin kondisyonu yetmediği için böyle bir dinlene aheste aheste bir futbol oynanıyor. Bir penaltı pozisyonumuz vardı orada Trabzon maçında. Verilebilir miydi? Bence verilebilirdi. Verilebilir bir penaltı pozisyonuydu ceza sahası içinde Osimhen'e yapılan. Ama birçok Avrupa hakem de artık bunları yemiyor ve vermiyor. Ama futbolun güzelleşmesini düşünenler de bir de istiyor ki böyle pozisyonlarda sen kontrolsüz daldın, illa temasa gerek yok. Adamın dengesini bozdun ve bu bence penaltıdır deyip oyunu güzelleşsin diye e, penaltıyı çalıyor açıkçası ve oyunu güzelleştiriyor. Çünkü gol demek, oyunu güzelleştirmek demek, penaltı demek. Ama bizim Türkiye'de maalesef işte birisi birisine penaltı çaldı mı şöyle oluyor, böyle oluyor, öyle oluyor falanlar filanlar. Neyse. Türkiye'de gene gördüğümüz üzere birçok teknik direktör değişikliği var. Çağdaş Atan bu sefer de Konya Spor'la anlaşmış. Kendisine başarılar diliyorum. Ondan sonracığıma bakalım neler yapacak Konya'da. İşte bazen teknik direktörler de böyle iş bulmak için mi ya da ne diyelim boşta kalmamak için mi hemen her takıma gidiyorlar. Ama o takım sana uygun mu? O takım seni kabul edecek mi? Sen o takımda şey yapabilecek misin? Ona hiç bakmıyorlar. Bakmadan böyle bodoslama kararlar alıyorlar. Bu da enteresan oluyor. Neyse. İşin bir tarafı da bu. Yani değişik tarafı da bu. Dediğim gibi oyunumuz yani hiç mutlu eden bir oyun değil. Skor aldığımız sürece evet, herkes çok mutlu. İşte kazanıyoruz, rekor kırıyoruz. Yok işte bu adam 10, 20, 35 tane derbi maçı oynamış da sadece 7 mağlubiyet, 3 mağlubiyet almış da bilmem ne olmuş da şu olmuş da bu olmuş da. Baba bunların hepsini kabul ediyorum. O top zaten çizgiyi geçmek zorunda. Biz zaten ligde kalmak istiyorsak ilerleyen dönemde de şampiyonluk yarışı içerisinde kayıpsız gitmek istiyorsak yapacağımız tek şey bütün maçları kazanmak. Yani bizim mümkün olduğunca az puan kaybetmemiz gerekiyor. Zaten 220 milyonluk bir takımın da bu kadar yetenekli ayaklara sahip bir takımın da çok daha iyi futbol oynayarak, oyunu kontrol ederek, tutarak, set hücumları oynayarak, topu doğru gezdirerek, doğru alan noktada Osimhen'i, Sané'yi, ne bileyim Bay'ı içeri kaçırarak, Yunus'u içeri kaçırarak, 2'ye 1'lerle, 3'e 2'lerle, çizgiye indiğimiz pozisyonlarla. Yani çok zor olmasa gerek. Yani topu şu noktaya, yani bir kırmızılı adamı şu noktaya indirip, yani şu sette ucumlarında anlatabiliyor muyum? Mesela atıyorum Sané, Salah'ı diyelim ki buradan geldi.
Ondan sonra şuradan Salah'ı geldi buradan, tamam mı? Fıtı 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 böyle geldi bindirmeyi yaptı. Tamam mı? Buradan topu önüne attık. Bu adam buna geldi. Bu sırada buradan atıyorum içeri. Lemina koştu, Torreira koştu. Anlatabiliyor muyum? Yani ortadan birisi geldi, buraya koştu. Bu adam buna pası verdi. O sırada, hani şuradan da Osimhen diyelim. Tamam mı? Osimhen çünkü buraları karıştırdı, arka direğe açıldı, buraları karıştırdı, buraya geldi. Sonra bu adam oraya içeri girdiğinde, şu noktaya girdiğinde Osimhen'i atıyorum. Buradan arkadan gelecek ters kanattan Bay Yunus kimse. Buradan gelecek Torreira'yı, anlatabiliyor muyum? Rahatlıkla topla buluşturup mesela bunu koşturdun buraya, bu boşa çıktı, bu boş kaleye vurdu. Ondan sonra bunun önünü tıkadın, buna kestin, bu vurdu. Yani bir sürü opsiyonlar var. Yeter ki şu alana veya yani şuralara şu topu indirebilelim. Bizim şuradaki ortalarımızla, şuradan topu atıp buradan bir şeyler yapmaya çalışmamızla, buradan Sané'ye verip Sané'nin kafasını karıştırıp halı saha oyuncusu yapmakla hiçbir yere varamayacağız arkadaşlar. Osimhen'e top indiremiyoruz, topla buluşturamıyoruz. Zaten Osimhen'e topla buluşturuyorsun. Boda maçında karşı karşıya 3 tane kaçırıyor. Gereksiz paslar atıyor. Bilmiyorum. Özgüven eksikliği mi var, neyi var? Yani vuruş zafiyeti var. Bence bunun da idmanda çalışılması gerekiyor. İdmanda çalışılmayan bir şey yapılamaz. Yani o yeteneği körelir. Yani adamın Napoli maçlarında bak koşması, gitmesi, alması, adama yetişemiyorsun. Orta sahadan alıp topu sürerek gidip bir gol atışı var. Yani şu derler ki mesela Tanju da derdi, Hakan Şükür de derdi, ne bileyim. Golcülerin hepsi bunu söyler. Yani topa vuracağın anda ki kondisyonun, nefesin, gücün yerinde olmak zorunda. Yani geldin, koşarak geldin, nabzınız 180-200, topunla vuracağın noktada kaleyi gördün, kaleci çıkmış, kale küçülmüş, artık orada bütün şeyini kullanıyorsun, yeteneğini kullanıyorsun ve topa doğru bir şekilde vurarak kaleyle buluşturuyorsun. İşte karşı karşıyayı kaçırmaman gereken noktalardan bir tanesi. Ben kaçırırım, sen kaçırırsın ama futbolcular bunu kaçırması işte yani neredeyse %90 gol diyeceğim bir durumdur. E, neyse yani durum bundan ibaret. Şimdi bir sonraki maçımız var. Bakalım şimdi Avrupa'da Ajax'la oynayacağız. Ajax'ı da bence rahat yeneriz gibime geliyor. Çünkü eski Ajax değil. Şu anda bocalama devresinde olan bir Ajax'tan bahsediyoruz. Ve doğru bir futbol oynayışıyla da ziyadesiyle yenebileceğiz ama bu sefer Yunus da yok. Yani sen 24. dakikada sakatlanan Yunus'un yerine kalkıp da oyuncu değiştirmezsen hadi oyuncu değiştirmeyebilir. Bak oyuncu diyebilir ki hocam ben devam edeceğim, ben çok iyiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim falan filan filan falan. Uçuyorum, kaçıyorum. Sen bana bir ağrı kesici bas hocam, ben devam edeceğim diyebilir ama sen diyeceksin ki hayır abiciğim sen gel kenara. Bak sen futbolculuktan gelmesin. Okan Buruk sakatlanmış adamsın. Sen gel kenara. Sen böyle bana ifade sağlayamazsın. Ee, e, bana atıyorum işte Ajax maçında lazım. Bir sonraki maçlarda lazım. Sen otur dinlen. Buz torbanı koyun bu herifin dizine, ayağını, bacağını, bir yerine, kasına. Ağrı kesicisini yapın. Dinlen abicim. Senin yerine Hasan giriyor, Hüseyin giriyor. Onlar Ahmet gelecek. Onlarla devam ediyoruz. Deyip inisiyatif alman gerekiyor ama bunu da maalesef göremiyoruz. Ajax'ın son maçlarına baktığımızda Herenven'le 1-1 berabere kalmış. Deplasmanda Twente'yi 3-2 yenmiş. AZ Alkmaar'a kendi sahasında 2-0 yenilmiş. Rotterdam'la 3-3 berabere kalmış. Nakbel'e de kendi sahasında 2-1 yenmiş. PSV Eindhoven'la 2-2 berabere kalmış. Falan filan. Böyle gidiyor. Sonra Inter'e 2-0 yenilmiş. Marsilya'ya 4-0 yenilmiş. Chelsea'de 5-1 yenilmiş. Avrupa Kupası'na da felaket bir istatistikle geliyor baktığımızda. Durum böyle olunca da teknik direktör Heitinga'ymış. 204 milyon euro da değeri varmış Ajax'ın. Geçen sene bizim içimizden geçmişlerdi. Gene 4-3-3 Hollanda futbolu. Gene tehlikeli bir takım. Ne yaparsan yap en kötü zamanında bile sana üstünü kurabilecek meziyette ve yetenekte bir takım olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Gene bizim çok dikkatli oynayarak bir de deplasmanda şimdi içeride de değiliz. Öyle sık gücümüz de yok. Çok dikkat etmemiz lazım. Öyle delidanlar gibi gücümüzü harcamamamız lazım. Ümit ediyorum ki bu sene biraz daha motivasyonunu Avrupa'ya kaydıran teknik ekip ve takımımız bu maçtan da
ziyadesiyle galibiyetle ayrılacağı inancındayım. Bakalım Ajax maçı bize neler getirecek, neler götürecek ama dediğim gibi inşallah birkaç tane yardımcı bünyemize katarak şu daha güncel futbol anlayışına evriliriz bir an önce. Yoksa işimiz zor olmaya doğru gidiyor. Çünkü Türkiye Ligi'nde hakem faktörü dediğiniz faktörler var ama bunlar maalesef beceriksiz ama diğer taraftan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü de hiç de fena olmayan bir performans sergiliyor. Bu performansı ikinci yarıya taşıyıp orada da bir iki tane de transferle ciddi rakip olabilirler. Yok bilmem ne avarajı, o avantajı, bu avantajı hiç bu işlere kafa yormayın. Biz günün sonunda iyi olmak zorundayız. İyi olamazsak bu puan farkını bize yerler. Okan Buruk'un da güvendiği şey ben eğer işte ilk 18'in dışında, 8'in dışında, 65'in dışında kalırsam haftada bir başlarım. Haftada birde de çok rahatlarım. 3 gün gezerim, 4 gün idmanla takımı maça atarım. Hiç de başım ağrımaz. Ben bu ligin gene bu takımla içinden geçerim. Yeter ki ben haftada bir oynamaya başlayayım. Dediği an zaten geçmiş olsun dediğimiz andır. Bakalım neler getirecek, neler götürecek elimizden. Neler göreceğiz. Evet. Bu yayınımı izlediğiniz, beni takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir sonraki programda yani Ajax maçından sonra Ajax maçı değerlendirmek üzere gene karşınızda olacağım. Dediğim gibi ben Okan Buruk'a karşı değilim. Sadece Okan Buruk'un elindeki bu büyük hazineyi doğru yani iyi takımı daha iyi oynatması gerektiğine inanıyorum. Bu takım çok daha iyisini hak ediyor. Daha Avrupa'yı bir futbol oynamayı hak ediyor. Evet onun da presimizi doğru yapıyoruz. Doğru toplar kazanıp doğru ataklara çıkabiliyoruz. Veya topu şişirdiğimizde ikinci bölgede topu kapıp gidiyoruz ama her zaman papaz pilav yemiyor. Bunu engelleyen, bunu durduran takımlara karşı maalesef bizim bir set hücumu, B planımız, C planımız, D planımız yok. Bunun olması için de teknik ekibin çok ama çok ama çok çalışması gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz durmadan çalışıyor ve gelişiyor. Biz gelişimimizi tamamladıksak da mükemmel değiliz. Mükemmel olmamız gerekiyor. Bu hem Okan Buruk'a yarayacaktır hem takıma yarayacaktır. Kendisi de lütfen maçlardan sonra sağa sola saldırmayıp biraz daha Galatasaray içerisinde kalırlarsa inanın her şey çok daha güzel olacak. Evet dediğim gibi beni takip ettiniz ve beni beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Eldenizler görmesin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şen ve esen kalın, Galatasaray'la kalın.